Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda yeni almış olduğum Scheppach'ın sulu bileme makinesi Tiger 2500 modeliyle alakalı tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Makineyi bir hafta kadar önce aldım. Bu bir haftalık zaman zarfında testler yaptım. Farklı kesici aletleri makine üzerinde bilemeye çalıştım. Makinenin performans aparatlarının işlevselliğini ölçmeye çalıştım. Ve şimdi bu videoda tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olur. Başlıyoruz. Kullanım kitapçığını dikkatle okudum ve sizi de birkaç konuda uyarmak istiyorum. Makinenin alt kısmında motorun yanına sıkıştırılmış bu strafor parça var. Bu parçayı öncelikle çıkartmanız gerekiyor makineyi çalıştırmadan önce. Bu uyarı notunda belirtilmiş zaten. Sonrasında her durumda kitapçığı çok dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Bir adet içerisinde Türkçe anlatımında bulunduğu bir kullanım kitapçığı mevcut. Öncelikle makinenin teknik özelliklerinden kabaca bahsetmek istiyorum. Makine üzerinde bir adet 25 cm çapın 5 cm genişliğinde bir bileme taşı ile beraber geliyor. Bu gördüğünüzde deri honlama diski. Bileme diski makineye monte edilmiş şekilde gelmiyor arkadaşlar. Çünkü ağır bir parça zarar görmemesi için ayrıca paketlenmiş. Honlama diski makinenin üzerine takılı bir şekilde geliyor. Bileme taşı iki pul arasına bu gördüğünüz somunla sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırırken diğer taraftan elinizde tutmanız gerek. Makine ile birlikte gelen aparatları size tek tek göstereyim. Su haznesi, dayama aparatı, balta bileme aparatı, iskarpela, rende tığları gibi kesici aletleri bilemeye yarayan bir aparat. Uzun bıçaklar için bileme aparatı, kısa bıçaklar için bileme aparatı. Honlama macunu, açı ölçer, düzleştirici taş. Bir tarafı 250 kum, diğer tarafı ise 1000 kum. Bu düzleştirici taş sayesinde bileme taşının kum değerini 250'den 1000'e istediğimiz zaman da tekrar 250'ye dönüştürebiliyoruz. Şimdi aksesuarlar nasıl takılıyor onları size göstermek istiyorum. Su haznesini kolayca takabiliyorsunuz. Dayama aparatını dik olarak monte ederseniz taşlama diskinin ters yönünde bileme yapmış olursunuz. Dayama aparatını yatay olarak monte ettiğinizde ise taşlama yönünde bileme yapmış olacaksınız. Öncelikle su haznesini su ile doldurmanız gerekiyor. Bir konuda sizi uyarmak istiyorum. İlk başta su haznesini tam anlamıyla doldursanız da taş suyun önemli bir kısmını çekecektir. Sonra tekrar su ilave etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz iskarpela ve rende tığlarını bilemek için kullanacağımız aparat. Dayama aparatına geçireceğimiz yerlerde böyle plastik parçalar var ama bu plastik parçalar gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor ve düşüyor. Çok kaliteli yapılmış değil. Dikkat etmeniz gerekiyor. Açı cetveli üzerinde iskarpelaya uygun açıyı belirlemek için kontrolümüzü yapıyoruz. 25 derece olması gerekiyor. İskarpelanızı bileme taşı üzerine tam düz denk edecek şekilde oturtuyorsunuz. Daha sonra açı cetvelini taşın üzerine koyup kontrolünüzü yapıyorsunuz. Aynı zamanda iskarpelanın üzerinde de tam düz bir şekilde oturması gerekiyor. İskarpelayı aparata sıkıştırırken iskarpela ile taşın tam paralel olmasına da özellikle dikkat edin. Evet, şimdi makineyi çalıştırıp bilemeye başlayalım. Yaklaşık 6-7 dakikalık bir bilemeden sonra bu sonuca ulaşabildim. Daha önce farklı şekillerde bileme yaptığım için ağzı çok düzgün bilenmemişti. Onun için biraz zaman aldığını düşünüyorum. Aparatı sökmeden honlama tekerinde ucunda oluşan çapakları da aldıktan sonra iskarpela hazır olacak.
Ağzı gayet keskin. İyi bir sonuç elde ettim. Şimdi bir tane de rende tığı bileyeceğim bu aparatla. Bu rende tığı çok kısa olduğu için aparata sıkıştıramadım. Vidalar mil üzerine bastığı için hareket etmiyor. Daha fazla sıkıştıramıyorum. Bunu sıkıştırabilmek için farklı bir şey yapmayı deneyeceğim. Evet, sonunda ayar yapabildim karton sıkıştırarak. Bakalım bileme yapabilecek miyiz? Evet, sonuç gayet iyi görünüyor. Şimdi ucundaki çapakları alalım. Bakalım nasıl, iyi bilenmiş mi? Evet, yeterince iyi bilenmiş gözükmüyor. Ucundaki çapaklar tamamıyla gitmediği için şu an iyi kesmiyor. Biraz daha devam edeceğiz. Bu arada bir konuyu belirtmek istiyorum. Makineyle birlikte gelen bu macundan istediğim verimi alamadım. Onun için Dialux Vert marka yeşil polisaj macunu kullanıyorum. İstediğim sonuca ulaştım sonunda. Biraz uğraştırdı ama bu da tamam. Şimdi diğer aparatlarla alakalı denemeler yapacağım. Maalesef bu plastik parçalar çok kalitesiz yapılmış. Yerinden çıkıyorlar. Baltayı da biledik. Bakalım sonuç nasıl. Evet, gayet güzel.
Arkadaşlar balta bileme aparatının kullanımı da bu şekilde. Şimdi sıra geldi bıçak bileme aparatlarına. Şöyle çevirelim. Bıçakları da taşlama yönünün tersine bileme yapalım. Bıçağı bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Öndekini sıktıktan sonra arkadakiyle sıkıştırıyorsunuz. Bıçak bileme aparatlarında şöyle bir sistem var. Bu plastik aparatı çevirerek uzaklaşıp yakınlaştırıyorsunuz. Ve daha sonra bu plastik aparatı bu dayama aparatına dayayarak mesafeyi sabitleyip bilemeyi yapıyorsunuz. Biraz daha çevireyim şu şekilde görebilmeniz için. Bunu da biledik. Bakalım sonuç nasıl? Gördüğünüz gibi gayet iyi bir sonuç elde ettik. Bu da kısa bıçak bileme aparatı arkadaşlar. Bununla da boyu daha kısa olan bıçakları biliyorsun. Yalnız bu bıçağı bu aparata takıp bileme yapamıyorum. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Bıçağın namlu genişliği eğer az ise bunu buraya taksanız da bileme yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Onu size tarif edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şu an ayarımı yaptım. Bu tarafını bu şekilde bileyebiliyorum. Fakat çevirdiğim zaman bu gördüğünüz somun taşın üzerine değdiği için, bakın gördüğünüz gibi bıçak havada. Bu yüzden namlusu dar olan bıçakları maalesef bu aparatla bileme yapamıyoruz. Bu tarz bıçakları ancak sapından tutturabileceğimiz bir aparat sayesinde bileme yapabiliriz. Bu aparat da makine ile birlikte gelmiyor. Aslında bu makinenin aparatlar arasında bu tarz bir tutucu var. Fakat makine ile birlikte verilmemiş. Bunu biledim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu bıçak oldukça geniş bir bıçak. Çok rahat bileniyor. Bunu da bileyebildim. Bu mutfak bıçağının çeliği kaliteli bir çelik olduğu için bunda da çok iyi sonuç aldım. Onu da size göstermek istiyorum. Çok keskin bir ağız elde ettim. Aklınıza şöyle bir soru takılıyor olabilir arkadaşlar. Aparata takamadığım aletleri bu makineyle bileyemeyecek miyim? Tabii ki bileyebilirsiniz. O sizin kabiliyetinize bağlı. Eliniz alıştıkça aparatsız da bileme yapabilirsiniz. Şimdi size aparatsız bir bileme yapacağım. Bir noktayı daha size söylemek istiyorum. Taşlama yönünün tersine bileme yaparken taşın diğer tarafında bıçağı tuttuğunuz zaman su bıçağın üzerinden dışarıya akıyor. Onun için taşın diğer tarafına tutmanız gerekiyor ki fazla su geri aksın.
de taşlama yönünde bileme yapalım. Bayağı uğraştım ama tam istediğim kalitede bile eleyemedim aparatsız. Aparatın önemi büyük. Bu gördüğünüz düzleme taşı bu kısmı 1000 kum yapıyor. Bu kısmı ise taşı 250 kum yapıyor. Bu kısım daha önce kullandığım için hafif çukurlaştı. Nasıl oldu anlayamadım yani. 2-3 kullanımdan sonra bu hale geldi. Ve şimdi burası düz değil, düz olmadığı için de iyi sonuç alınabilir mi emin değilim. Ama bu kısmı hala düz. Kullanımı şöyle. Taşı bununla 250 kum haline getirmiş olduk. Bu kısım gördüğünüz gibi daha ince. Burası da 1000 kum. Evet, şimdi de burası 1000 kum haline gelmiş oldu. Tekrar 250 kuma dönüştürmek için diğer yüzeyini sürtmeniz yeterli. Evet arkadaşlar, tüm aparatlarla bileme yaptık. Aparatların nasıl kullanıldığını gördünüz. Gelelim en önemli konuya. Makine benim beklentilerimi karşılıyor mu? Aparatları tam istediğim gibi kullanamasam da genel olarak makine beklentilerimi karşıladı. Birçok kesici aleti bileyledim. Oluklu iskarpelalarımı, rende tığlarını, evdeki mutfak bıçaklarını, yontma bıçaklarımı hepsinde iyi sonuç aldım. Kısacası bu makine şimdilik benim işimi görecek. Taşlama diski şu an gayet iyi durumda. Uzun vadede ne olacak bilemiyorum ama şimdilik güzel çalışıyor. Onlama diski üzerinde bir deri yapışık. Bu deform olsa bile daha sonra başka bir deri ve kendim yapıştırabilirim. Tutma kolları yok sadece. Makine ağır bir makine. Taşırken biraz daha kolaylık olabilirdi tutma kolu olsaydı. Yine de her durumda bu makine benim beklentilerimi karşılıyor. Çünkü fiyatı oldukça uygun. Aslında Tormek almayı düşünüyordum ama şimdilik bütçem buna uygun değildi. O yüzden Sheppah'ın sulu bileme makinesini aldım. Şimdilik benim işimi görecek gibi duruyor. Makine ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yine de sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında cevaplamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.